Evinizde görünmeyen bir basamak hayal edin ve her gün aynı yerde olmasına rağmen yerini unuttuğunuzu varsayalım. Tarihi unutmak işte o basamağa her gün ayağınızı yeniden vurmanız gibidir. Tarihte insanlar yazıyı bulana kadar geçmişi unutmamak için destanları ve kahramanlık hikayelerini kullanmışlardı. Historia ilk kez Herodotos tarafından kullanıldığında araştırma anlamına gelmekteydi ve tarih diye bir şey olmadığı için kendine ait bir adı yoktu. Yeni bulunan bir şeyin yeni doğmuş bir çocuk gibi henüz adı olmaz. Aslında eskiden insanların ismi başarılarına göre kendileri tarafından kazanılırmış. Tarihten ilk olarak olayları anlamlandırmak ve ahlaki dersler çıkarmak için yararlanılmıştır. Orta Çağ'ın cahil Avrupa'sında tarihe Tanrı'nın isteklerinin sonucu olarak bakılmış, arka planındaki sebep ve sonuçlara odaklanılmamış. Buna karşı Müslüman dünyada İbn Haldun sorgusuz kabule karşı çıkmıştır. Rönesans'ta tarih okullarda öğretimin bir parçası olmuştur. Aynı dönem burjuva antika nesnelere değer vermeye başlamış. Fransız ihtilali sonrası insanların bulunduğu topluluğa aidiyet hissinin artması, milliyetçiliğin etkisiyle kendi milletlerinin tarihlerini merak etmelerine ve bu alanda tarihin gelişmesine katkı sağlamış. Tarih 19. yüzyılda akademik seviye ile bilim statüsüne gelmiş, hatta istatistik bile kullanılmıştır. 20. yüzyılda tarihin sadece krallar, savaşlar ve komutanlardan ibaret olmadığı anlaşılmış, artık halkın tarihi de günlük yaşamları ve düşünceleri de önemsenmeye başlanmış. Kolonizm sonrası özel konulara da odaklanılmış, özel alanların tarihi de oluşmuştur. Sosyal medyanın arama yaptığımızda bile istediğimizi karşımıza çıkarmak yerine taraflı davrandığını ve kendi istediğini bizim önümüze koyduğunu düşünürsek tarih gelecekte nasıl bir evrim geçirebilir? Nesillerimiz bundan nasıl etkilenir? Eğitimciler bilir. Küçük bir çocuk boş bir levhadır ve bunu belirli ölçüde şekillendirebilir, istediğiniz forma yakın hale getirebilirsiniz. Bu bilgileri bir araya getirdiğimizde bu durum kötüye kullanılırsa insanoğlunu karanlık bir geleceğin beklediğini tahmin etmek çok da zor değil. Kişisel verilerimize sahip olan ve kullanan büyük şirketleri durdurabilecek ve nesillerimizi koruyabilecek tek güç devletler ve milletlerin geleceğini kişisel menfaatlerinin önünde tutan devlet adamlarıdır. Bu kanalın amacı başta bu bilinci yaymak, yanı sıra tarih öğretimini gerçekleştirerek daha da geliştirmek suretiyle daha özgür düşünebilmek, daha bağımsız olabilmek ve bilinçli nesillerin oluşmasına katkı sağlamak.